Arkadaşlar merhaba. Geldik. Söz verdiğimiz gibi değişik, enteresan olmayan ama hepinizin işine yarayacak konulardan bahsedeceğim. Bugün ne anlatacaksın gençlere? Bugün gençlere değişik şeylerden bahsedeceğim. Bir tanesi işte ben uygulama kurdum, script attım. Bu script'i command line'ımda, terminalimde çalıştırmak istiyorum. Nokta slash girmek istemiyorum. Başına işte 5 Python yazmak istemiyorum. Ne yapmam lazım sayın hocam diyen arkadaşlara bunu göstereceğim işte. Diyeceğim ki bu böyle şu şöyle. Öyle kopacağız gideceğiz. Hayır. Şimdi gençler aklıma şöyle bir şey geldi. Geçenlerde de böyle bir soru geldi birinden. Ben bir tane bash script yazdım ya da işte Python yazdım. Kullanıyorum. Bu kullandığım terminalde açmak istiyorum. Atıyorum işte geçen bir tane ben yazmıştım bir arkadaşımıza. Terminaldeyken istediği dizinin dosyasını dosya yöneticisiyle açabilsin diye mesela. Burada e, böyle bir script yazdım mesela. Bunu enterladığım zaman işte ping yolunu falan soruyor. Gördüğünüz gibi bu hiçbir şekilde CTRL atayım. Bu hiçbir şekilde burada gördüğünüz gibi burada hiçbir yerde kayıtlı değil. Ama ben bunu direkt terminalden komut girişiyle açabiliyorum. Buna komut alias'lardan farklı bir alias'a tanımlayabilirim. Ya da direkt adını değiştirebilirim. Bu çok kolay zaten. Saniyeler içinde halledeceğiz. Şimdi yine aynı sorunlardan bir tanesi mesela. Terminalde şey yazalım, komut yazalım. Kendi açtığımız, yüklediğimiz script'e ekleyelim. Bilgisayarımızda kişiselleştirmiş oluruz. Yani Linux'ı biraz daha diye düşünüyorsanız. Sadece hani bu script'e eklemek değil. Mesela atıyorum download'da ya da kendiniz açtığınız başka bir şey bölümünde, disk bölümünde bir tane programı oraya kurdunuz diyelim. Programı kurdunuz atıyorum işte Android Studio mesela. Android Studio'yu çalıştıracaksın. Şimdi Linux'ta Android Studio'yu çalıştırmak istersen yapman gereken belli. Programın içinden kendi bash starter var. Onu açmanı istiyor. O starter'ı da biz yapıyoruz. Direkt onu kopyalayıp direkt link atıyor. Link oluşturuyorsun. Link oluşturduğun zaman da terminalden sadece komut satırına komut girip direkt programı başlatabiliyorsun. Bunu nasıl yapacağınızı da göstereyim. Sadece kripto atmak değil, bir şey var ya işte masaüstü kısa yolu falan dedikleri şey yok mu Windows'taki? O dalganın link atacağız. Açılacak programımız. Onu göstereyim. Bak mesela file opera atmışım. Dur bakayım. ipadr.sh diye bir tane script var. Gördüğünüz üzere. Mesela ben bunu atıyorum GitHub'tan indirdim diyelim ya da kendim yazdım diyelim. Bunu şeye eklemek istiyorum. Sistemime eklemek istiyorum. Mesela bak şurada da var bir tane. Bunu ekledim. Bu MyIP attığım zaman mesela buraya kendi public IP'm çıkıyor. 4 ve IP6 adreslerim çıkıyor. Onu mesela alalım kendimiz. Mesela normalde burada e, şu şekilde bu şekilde yapıp şey yapmamız gerekiyor. İşlememiz gerekiyor. Bu arada bu şey bu script şeye yarıyor. Trace ettiğimiz IP'nin bize verilen koordinat bilgilerini girip adresini çıkartıyoruz. IP'nin geldiği adresi çıkartıyoruz bu script sayesinde. Kendi sistemimizi alalım. İsim değiştiriyoruz. Ufak bir isim değişikliği yapıyoruz. Ben yapıyorum bunu. Mesela bu SH yazıyor ya ben bunu as direkt IP ADR yaptım. Bakıyorum. Yine burada IP ADR dosyamız, scriptimiz halen de burada. Şimdi asıl olay bu. Sistem olayını, Linux sistem bilgisini böyle parça parça aralarda vereyim dedim ben başından beri. Şöyle şey yapalım. Bir tane daha terminal açıyorum. Tamam mı şimdi? Bir terminal daha açıyorum. Bu terminalde böyle bir şey yapacağım. On şey oldu.
sistem dosyaları dizilimine geldik. Burada gördüğünüz işte libler var. Home dediği zaten sürekli düştüğümüz user şeyini. Media, opt, root var. User var. İşte bin var. İşte bu bin klasörün içinde sizin mesela şeyde yürüttüğünüz komutlarla yürüttüğünüz tool'ların çoğu binin içinden çekiyor. E, şöyle bakalım. Binary. Şimdi bu ZSH'tan şey kalmış. Habire şey yazıyorum. Direkt CD falan yazmadan direkt dalıyorum Allah ne verdiyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada işte apt reposuna falan indirdiğiniz bütün şeyleri, araçları görebilirsiniz. Böyle alfabetik olarak sıralanmış bir şekilde size gösterir. Aynı zamanda bir komut yazdığınız zaman komutu da buradan çağırıyor. Tamam mı? Şimdi biz bu IP ADR'yi buraya attığımızda e, sadece komutunu girerek artık komut neyse komutu girerek bu şekilde çalıştırmayı sağlamış oluyoruz. Şöyle göstereyim. Copy diyorum. Hatta sistemde işlem yapacağım için başına sudo yazayım ki bana engel olmasın. IP bir saniye. Önce şöyle bir sıkıntı yok. Önce bir kontrol edelim. Ondan sonra patlamasın. Orada bu arada atacağınız şeyin adına da dikkat edin. Yani bu listede olan başka bir şeyle çakışır da üstüne şey yapmıyor yani bu Windows gibi 1 2 3 4 diye açmıyor. Bir de root yetkisiyle yaptığınız için işlemi direkt buradakinin üstüne kaydedip sisteminizi de zırtlatabilirsiniz. Ona çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar bunu direkt bin klasörün içine kopyalayalım. Girmemişim komutu. Girdiğim zaman hepsini yazıp girdikten sonra sudo ile yetki veriyorum. IPP diyorum. Lan vay be. CP IPP ADR. 10 defa kontrol ediyorum ki hem şeyle hem manuel olarak, çünkü sistem içinde herhangi bir sıkıntıya sebep olursak sonra formatla Nane uğraş. yeriz. Yani formatla uğraş, bilmem neyle uğraş. Slash bin dedik arkadaşlar. Bunu buraya hop çatlatıyorum. Geçmiş olsun. Gelmiş olması Şimdi artık lazım. çalıştırılabilir. Aynen şu an artık direkt komut satırından girip bunu çalıştırabilirsiniz. Şöyle hemen göstereyim onu da. Hatta böyle masa üstüne geldik. Hiçbir şekilde şeyimiz yok. Alakamız yok. Buradan çalışması aynen. Buradan direkt komut girip artık doğrudan scriptinizi çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başka bir şey göstereceğim. Onu da aynı şekilde yapalım. Bu çocuğa ban atar mısın? Çalabiliyoruz arkadaşlar. Çok güzel gitar çalarım ben. Gitmeyi falan boş ver. Darbuka falan var. Aynı şey üzerinden göstereyim yine. Bunu böyle yapıyoruz. Öğrendik, bitti. Yapmaya başladık. Rahatız. Kafamız rahatladı. Hatta bunu ben bunu nasıl yapılacağını merak ediyordum.
öğrenmiş olun diye arkadaşlar da vardır eminim yani. Evet, aynen. IPPADR burada duruyor. Şimdi bunu bir program olarak düşünelim. Tamam mı? İşte ben bunu program olarak yüklemişim. Buraya kurmuşum. Atıyorum işte zaten şöyle bir durum var. Mesela direkt size dosya sistemine göstereyim. Gençler dosya sistemi mesela burada Android Studio var. Bu Android Studio'yu ben açmaya kalkarsam buradan işte bin klasörüne gireceğim de bu studio.sh'a tıklayacağım da dıdısının dıdısı. Ben her defasında işte OPT dosyasına gelip böyle bunu burada buraya şey yap da buraya mı tıklayacağım? Hayır. Masa üstüne aldım mesela ben bunu diyelim. Bak burada link here diyor. Ee, CTRL Shift'le. Yani masaüstü kısa yolu oluşturuyorsunuz bunu yaptığınızda. Yine burada e, kendi araçlarının olduğu yerden çekiyor yaptığınız zaman. Başlattığınız zaman da oradan başlatıyormuş gibi başlatıyor. Şimdi ben bunu böyle kullanabiliyorsam kısa yol oluşturup ben bunu link atarım. Bunu şey yapamazsınız. Az önce yaptığım gibi mesela copy deyip bin klasörün içine atamazsınız yani. Böyle bir kullanım şekli mümkün değil. Bunu ne yapacağım ben? Link oluşturacağım. Bunu da yapmanın en kolay yolu direkt terminalden sudo yazalım. Link edelim. Böyle yapacağız onu da. Şimdi aynı şekilde düşünüyorum. Yine IPPADR'yi işleme sokalım. Hazır onu değiştirmişken onun linkini oluşturalım. Şimdi burada ilk şeyi yazmamız gereken yere gitmemiz gerekiyor. Yani şuradan ls ben yine bindeyim gördüğünüz gibi. Sistem dosyası içinde link atıyoruz. İnşallah arkadaşlar başlarına iş almazlar uğraşırken. Benim bir tane öğrencim vardı eski. Bugün mesaj atmış bana. Abi adam gördün mü sen onu? Gördüm. Adam rm-rf yapmış abi. Remove etmiş böyle. Force remove etmiş hem yani. Slash 99 yazacakmış adam. Slash yıldız yıldız atmış. Bütün cloud sistemi full uçurmuş. Yapılacak iş değil dedim. Bir de dedi abi root'tum dedi ben dedi. Nasıl olacak dedi ya. Sanal makinede deneyin arkadaşlar. İşler. Ln komutun s parametresiyle bunu gerçekleştiriyoruz. Ön tarafa hedef aldığımız hangi dosyaysa mesela burada network'te IPP ADR'yi almışız. Buraya ben PVD çekeyim. Burada dosya yolumu görüyorum, dizinimi görüyorum. Ondan sonra şöyle yapalım. Terminaldeki bir yazıyı kopyalamak istediğinizde CTRL-C buna yetmez arkadaşlar. CTRL Shift C yapmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde CTRL Shift V yapmanız gerekiyor. Diğer tarafa yapıştırırken. Network klasöründe kullanmak istediğim IPPADRR'yi alacağım. Buradan bu sefer link vereceğim. Şeye gitmeyecek. Tamam mı? Şimdi bunu aldım buradan. Ne yapıyorum? İşte buna isim de verebilirim. Başka bir isim de verebilirim ama ben vermek istemiyorum. Direkt IPP ADRR yazıyorum. Enter'ladım. Bu sefer oraya link olarak gitti. ls diyorum. Bir bakalım. Şeyi de gösterebilirim. Yani IPP ADRR gitti. Bak şuradan mesela şöyle göstereyim bak direkt bu yanında bağlantı simgesi olanların hepsi şeydir.
linktir arkadaşlar. Yani bunların kökü başka bir yerde aslında. Biz buradan gördüklerimiz sadece link diyoruz. Bunu da bu şekilde anlatmış olduk. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.